Merhaba, bugün bize gönderdiğiniz kaynaklara şöyle bir bakıyoruz ve Kürt kültürünün o zengin dünyasına bir yolculuk yapıyoruz. Merhabalar. Bu hani sadece tarihsel olaylar ya da işte coğrafi bilgiler falan değil, daha çok sizin materyallerinizde de geçen o bellekte yürüyenlerin yolculuğu lafı var ya, oradan yola çıkıyoruz biraz. Evet, evet. Yani bir halkın hikayeleri, dilin gücü, sanatın anlamları, nesilden nesile aktarılan o deneyimler, bunlara odaklanacağız. Aynen öyle. Yani Mezopotamya'nın o kadim topraklarında kök salmış, tarih boyunca pek çok farklı kültürle iç içe geçmiş ama kendi özgün kimliğini de bir şekilde korumuş bir kültürü anlamaya çalışacağız hep birlikte. Gönderdiğiniz belgeler hakikaten hem o tarihsel derinliği hem de işte dil, edebiyat, müzik gibi alanlardaki çeşitliliği, bugünkü canlılığını da çok güzel gösteriyor. Evet, ilk olarak şey dikkatimi çekti, bu sözlü gelenek ve hafıza meselesi. Özellikle denkbejlik geleneği değil mi? Hı hı. Yani yazılı olmayan ama söylenen, yaşanan bir tarih gibi adeta. Kaynaklarda Mardin'de oğlunu kaybeden yaşlı bir denkbejin yasını ağıtla dile getirmesi gibi çok dokunaklı bir örnek de vardı. Evet, hatırlıyorum o örneği. Çok etkileyiciydi. Bir de şu söz hakikaten çok çarpıcı geldi bana. Biz Kürtler tarih yazmadık çünkü tarih bizi yazmadı. Ama biz hikaye olduk, ağıt olduk, çığlık olduk. Bu ne demek oluyor tam olarak? Yani tarihin başka türlü de yaşatıldığı anlamına mı geliyor? Tam olarak öyle aslında. Yani bu ifade denkbejlik geleneğinin özünü o kadar güzel yansıtıyor ki. Denkbejler, hani kaynaklarda da geçiyor ya, sadece müzisyen değiller. Onlar bir nevi sözlü tarih anlatıcıları. Kolektif hafızayı taşıyorlar aslında. Anladım. Özellikle yazılı kültürün kısıtlandığı ya da baskı gördüğü dönemlerde tarihsel olayları, işte Memuzin gibi o büyük destanları, toplumsal acılarını, sevinçlerini, değerlerini hepsini nesilden nesile aktarmada çok kritik rol oynamışlar. Yani bir nevi canlı arşiv gibi. Aynen, canlı arşiv. Bu gelenek sizin kaynaklarınızın da işaret ettiği gibi tarihin sadece kazananlar tarafından yazılmadığını gösteriyor. Yani ezilenlerin anlatılarıyla, sanatıyla, hafızasıyla da şekillendiğini resmi kayıtlar olmasa bile kültürel bellek, sözle, ağıtla, hikayeyle nasıl direniyor bunun kanıtı adeta. Bu sözlü hafıza gibi dilin kendisi de kimliğin temel taşı sanırım değil mi? Kesinlikle. Sizin belgelerdeki bir anekdot durumu çok net anlatıyor bence. Annesinden kurmanca ninniler dinleyerek büyüyen bir çocuk var. Okulda kendi dilini konuşunca sınıftan atılıyor. Evet, o da çok çarpıcıydı. Annesinin ona söylediği şu sözler çok manidar. Zimane tu rojateye, u eyni ruhateye. Dilini konuş, herkes anladığında. Yani dil, iletişimden çok daha öte bir şey galiba. Kesinlikle öyle. Dil, ruhun bir parçası. Kaynaklarda zaten Kürt dillerinin işte en yaygın kurmancı var. Irak ve İran'da konuşulan Sorani var. Türkiye'de daha farklı bir kol olan Zazaki var bu çeşitliliğini. Ve Hint-Avrupa dili ailesinin İrani kolundaki yerini vurguluyor. Ve tüm o zorluklara, kısıtlamalara rağmen dilin canlılığını koruması, hatta işte TikTok'tan Spotify'a kadar kendine sürekli yeni ifade alanları bulması, bu kültürel direncin ve adaptasyon yeteneğinin gerçekten önemli bir göstergesi. Kimlikle dil arasındaki bu kopmaz bağ, onun neden bu kadar merkezde olduğunu açıklıyor zaten. Kültürel semboller de var tabii. Mesela materyallerinizde ilginç bir örnek vardı. Berlin'deki bir müzede sergilenen bir kilim. Anonim Orta Doğu halısı diye etiketlenmiş. Evet, evet. Ama sonra anlaşılıyor ki bu kilim aslında Kamışlo'daki Daye Süleyman adında bir kadının elinden çıkmış. Bu anonim etiketlemesi ne anlatıyor bize kültürel mirasın tanınması konusunda? Bu çok önemli bir nokta aslında. O kilimdeki her motifin bir anlamı olduğu belirtiliyor notlarınızda. Kırmızı mücadeleyi, sarı güneşe duyulan özlemi simgeliyor mesela. Evet. Bu örnek ve benzerleri özellikle diaspora koşullarında sanatın ve geleneklerin, işte kilim dokumacılığı olsun, halay gibi danslar olsun, kimliğin korunmasında, ifade edilmesinde ne kadar güçlü sembollere dönüştüğünü gösteriyor.
Bir de tabii şu var, mirasın sadece ait olduğu topluluk tarafından değil, dış dünya tarafından da doğru şekilde tanınması, isimlendirilmesi meselesi. Kültür dediğimiz şey hani müzedeki donuk bir nesne değil, yaşayan, nefes alan bir olgu. Almanya doğumlu Berfin'in hikayesi de tam bunu destekliyor galiba. Ana dilini yani Kürtçeyi bilmiyor ama armağane çalarken, halay çekerken kalbim Zakso'ya dönüyor diyor. Bu çok etkileyici. Dil olmasa bile kültür bedende, ruhta yaşayabiliyor demek ki. Aynen öyle. Tam da bu. Kültür sadece dile ya da coğrafyaya sıkıştırılamaz. Paris'teki bir tiyatro sahnesinden Londra'daki bir mutfağa, Berlin'deki bir müzik atölyesine kadar farklı farklı coğrafyalarda sürekli yeniden üretiliyor, dönüşüyor, yaşıyor. Bu örnekler kültürün statik olmadığını, aksine ne kadar dinamik ve uyum sağlayabilen bir yapısı olduğunu kanıtlıyor bence. Yani toparlarsak sizin bu kaynaklardan edindiğimiz izlenim şu: Kürt kültürü hani geçmişte kalmış, müzeye kaldırılacak bir şey değil. Değil, kesinlikle değil. Aksine yaşayan, sürekli akan bir nehir gibi, söylenen bir stran yani şarkı, pişen bir yemek, anlatılan bir masal, çekilen bir halay, kökleri çok derinlerde ama dalları bugüne geleceğe uzanıyor. Evet, çok güzel özetlediniz. Bu derinlemesine bakışın sonunda belki size de şu düşünce tohumlarını bırakmak isteriz. Bir kültür, tarih boyunca karşılaştığı onca zorluğa, coğrafi dağınıklığa rağmen özünü nasıl koruyabiliyor ve aynı zamanda nasıl değişip adapte olabiliyor? Hangi unsurlar, dil mi, müzik mi, sözlü gelenek mi, yoksa başka bir şey mi? Kimliği nesiller ve sınırlar ötesine taşımada sizce en kilit rolü oynuyor? Bu sorular bize sunduğunuz bu zengin materyal üzerine düşünmeye devam etmek için iyi bir başlangıç noktası olabilir belki de.